Geçen ay Alplerde 10 gün geçirdik. Orada saha gezisi ve meteorolojik ölçümler yaptık. Bir de İtalya'da yerel televizyona çıktık. Çok iyiydi ya. Şimdi olay şu. Daha önce dağcılık yaptıysanız veya dağlık bir bölgede yaşadıysanız belki fark etmişsinizdir. Dağlarda hava durumu tahminleri pek iyi çalışmıyor. Meteoroloji hava açık olacak der mesela. Bir bakarsınız yağmur yağıyor. Biz de bunu çalışmaya ve bilim insanlarının bu konuda ne yaptığını görmeye Alplere gidiyoruz. Bu arada ben kimim, nasıl, niye buradayım? Ben Erdem, Boğaziçi Fizik mezunuyum. Almanya'da yer ve atmosfer fiziği master'ı yapıyorum. Ve odak alanım meteoroloji. Bu dönem dağ meteorolojisi ile ilgili bir ders alıyorum. Ve Alplere saha gezisine de bu ders kapsamında gidiyoruz. Bu arada masraflarımızı da üniversite karşılıyor. Üniversiteye de buradan teşekkürler. Alpler tam olarak neresi oluyor? Alpler Avrupa'da çok geniş bir alana yayılmış bir sıra dağlar topluluğu. Birkaç farklı ülkenin sınırları içinde kalıyor. Biz şu an İtalya Alplerine gidiyoruz. Haftaya da Avusturya Alplerine geçeceğiz. Saat sabah 7:45. Köln Merkez Tren İstasyonu'na geldik. Aynı zamanda Köln Katedrali ile aynı yer. Almanya Köln'den yola çıkıyoruz. Önce hızlı trenle Münih'e gidip Münih'ten aktarma yapacağız. Herkes istediği farklı bir trene veya otobüse biniyor ama günün sonunda aynı yerde buluşacağız. The train is 30 minutes late, which people always complain, but I kind of started to like it because, you know, whenever I feel like I'm gonna be late and I'm worried, then it's like Deutsche Bahn got your back by being also late. Biraz şanssızız. Trenimiz Münih'e varmadan bizi Augsburg'da bırakmaya karar vermiş. Böyle durumlarda artık firma falan da fark etmeksizin aynı yöne giden istediğin trene binebiliyorsun. Ama biz Münih'te belli bir trene binmek istiyorduk. Kalan yolu diğer arkadaşlarımızla beraber gidecektik. Umarım ona yetişiriz. I thought today I was the unluckiest one, but Ruben just got his backpack stolen, so officially now he is the unluckiest one of the day. Münih'te bir sonraki trene koşmamız gerekecek artık. Orada koşuyoruz. We had 2 minutes to run to the next train and we made it. Yetiştik. Bolzano'ya giden trendeyiz. Gidip trende arkadaşlarımızı buluyoruz. Bu arada çantası çalınan arkadaşım Ruben gitmiş, polise şikayet etmiş, ifade vermiş. Tamam demişler, çantadan bir haber alırsak sizi ararız. Öylece çıkmış gelmiş tekrar. Şimdi o da trende. 2 çantasından birini çalmışlar bu arada. Şimdi hangi itemleri gitmiş, hangileri kalmış diye bakıyor. Tam nerede ne zaman çalınmış bilmiyoruz ama Alman arkadaşlarımızla konuştuk. Dediler ki kesin Frankfurt'ta çalınmıştır. Orası biraz öyle bir yer. Bolzano yolundayız. Alp bölgesine yaklaştıkça koca koca dağları görmeye başlıyorsunuz. Orada farklı bir dünyaya girmek üzere olduğunuzu hissediyorsunuz. Bolzano'ya varıyoruz. Çok güzel bir şehir. Alp bölgesinde olduğunuzu hissediyorsunuz direkt. They stole Ruben's backpack. Now we are gonna buy some stuff, including a backpack. Bir AVM'ye girdik, burada bir şeyler alıyoruz. Yep, already bought some stuff. It looks alright. This place is beautiful. Ama son durağımız burası değil. Bir köye gideceğiz. Bolzano'dayız. Şu arkamda gördüğünüz teleferiğe bineceğiz. Önce teleferikle yüksek bir kasabaya çıkıyoruz. Buradan da köye giden şirin bir tren var. Ona binip köye gidiyoruz. Gideceğimiz köyün ismi Kolalbo veya Almanca adı Globenstein. Bu bölgenin garip bir siyasi tarihi olduğu için buradaki her yerin 2 ismi var. Bir İtalyanca bir Almanca. Kolalbo'da 2000 nüfusu olan şöyle bir köy. Biz de şurada kalacağız. Burası bir butik otel. Biz de 20 kişi falanız. Bütün oteli dolduruyoruz. Bir hafta full beraber yaşayacağız. Hello. Tam böyle kavgalı gürültülü yarışma programı çekilmelik bir ortam. Ama herkes okumuş etmiş efendi insanlar olduğu için hiç kavga entrika falan dönmüyor. Günlük rutinimiz şöyle. Önce müthiş dağ manzaramızla uyanıyoruz. Kalkıp kahvaltı için köyün fırınına gidiyoruz.
Bir tane fırın var zaten. Bayağı da güzel yapıyorlar her şeyi. Ben sevdim. Beraber kahvaltı yaptıktan sonra hocalarımızla toplanıyoruz. Bölgedeki son hava olaylarını konuşuyoruz. Meteoroloji tahminleri tutmuş mu vesaire onlara bakıyoruz. Ve hocalarımızın konu hakkındaki yorumlarını dinliyoruz. You see the southwest where the rain is coming from in the next 1-2 hours there will be really heavy and probably convective rain as well. Sonra dağılıp gün boyunca birkaç grup halinde kendi projelerimize bakıyoruz. Mesela biz 4 kişilik bir grup olarak o bölgedeki su buharı datası üstünde çalıştık. Konuyla ilgili bazı detayları açıklamaları için hocalarımla ufak bir röportaj yaptım. Şimdi ona geçelim. Bu arada hocalarım sağ olsun çok tatlı insanlar. Bu hafta beraber çok gülüp eğlendik. Tekrardan teşekkürler. Yes. First of all, thank you very much for doing this interview. You're welcome. So we are here with Dr. Akista Pache, and she's going to talk about the T-Max campaign and why we are here, basically. So why are we here, and what is the T-Max campaign is all about? Okay, so TMIX is an international campaign that focuses on doing measurements in complex terrains, because complex terrains are very critical when it's about modeling. And TMIX was an international effort that was planned years ago to try to do measurements in different valleys, in different times of the year, to really provide a data set that can be useful for model evaluation and for improving the description of these processes in the model. What we are doing here, well, we are part of TMIX. We put, as University of Cologne, some instruments at 2 different elevations. And we are, with the students, we are here to also learn how to use these instruments. It's also connected a bit with the goal of my project, that is part of this German-Italian collaboration, that has the goal of doing research, but also the goal of forming new generation of scientists that are trained in modeling and observational side. So that's it. And this research has been going on in this region and where else? So we have instruments deployed in the Inn Valley, basically in the valley where Innsbruck is, and then over the central Alpine crest, it's called. And then there is the Adige Valley, that is the valley that goes from Bolzen to the Po Valley, basically. And then we also had flights that were flying over the Inn Valley and as well over the central Alpine region, so that we could measure from the ground but also from the sky. The results of this campaign and this research are not going to be only relevant here and also other places, Yes. right? They are not only relevant here because knowing about what happens over complex terrain is relevant for the whole planet, because the Earth is more or less 30 to 50% are mountain. So what happens is that these mountains impact also the flow in areas where the mountains are not there. And so we have errors that are actually due to the fact that we model badly what happens over the mountains, and this error propagate also over the other land. And there is a paper that actually shows that in the moment in which we corrected for some aspects the orography, the performance of the global models improved. So this really has impact on the model forecast over the whole globe, actually. All right. Thank you very much. Welcome. Right, now we are here with Dr. Pospišák. Thank you very much for doing the interview. Yeah, thank you. Welcome. So I wanted to ask about the processes on the mountains that makes modeling harder, also the processes or the phenomena in the atmosphere that happens in complex terrain that does not happen on the flat terrain. So first of all, what makes modeling harder is that the structure of the terrain is much more complex. So that means we have large slopes and height differences. What does it make to the atmosphere? Imagine there is a flow coming to a mountain range. What does it have to do? It has to somehow go through the valleys, go up the slopes, and it depends on how the mountains are structured. The flow has then some special features like channeling, or like föhn, where the mountain serves as a barrier, but then on the lee side, on the back side of the mountains, the air causes then often very strong winds.
The other phenomenon, which is more like a local phenomenon, is that the slopes often heat up faster than the flat land. That is because the slopes are tilted, so they receive relatively per area more sunlight than the plain. So during the daytime, you have the up valley flow because of this larger warming. But during nighttime, of course, you have no solar radiation, so the surface cools. The air cools at the surface first, so it is heavier, so it sinks down to the valleys and then causes these down valley winds. And so this is this typical mountain wind phenomenon, which is often there, especially when the large-scale flow, like the synoptic conditions, have a rather low wind. You mentioned there is channeling. Can you explain what channeling is? So channeling is when you have like a narrow valley, for example, and the air has to go through. There is a high pressure at the upper part of this channeling, and so it pushes the air through and it has to accelerate. So that's a basic physical principle. Also liquids do that, so the air behaves like a fluid. Air has to go through, but there's a narrow gap, so it has to be faster. And another thing, cold air pooling. Yes, as I said, during nighttime, the air cools close to the surface first. And the air that is on the slopes, it has to sink down. But at the valley bottom, you have the coldest air masses usually in the night. The cold air cannot flow anywhere lower than the valley floor. So, and it's confined there, and usually in winter times, you can have really low temperatures on the valley bottoms. Right. Yeah. I guess that's it. Thank you very much. Dağ havası hakkında konuşacak daha çok şey vardı aslında. Ama burada çok uzatmak istemedim. Video yeterince uzun olacak zaten. Biz oradayken halka yönelik bir tanıtım günü yapmaya karar verdik. Bunu Lagonero'da yapıyoruz. Lagonero, dağın eteğinde turistik bir nokta. Buraya hem teleferik çıkıyor hem de bizim burada ölçüm aletlerimiz var. Halka tanıtım yapmadan önce kendimiz de aletleri inceleme şansı buluyoruz. Bir de bugünkü tanıtım için basılacak posterlerden biri yetişmemiş. Burada neden ölçüm ve araştırma yapıldığını anlatan belki de en önemli poster. Ve dağ başında yazıcı falan da yok. Artık son gün elle çizmeye karar verdik. Ben bu iş için gönüllü oldum. Bayağı zamanımı aldı ama yetişti. Bence güzel de oldu. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Hoca da madem sen çizdin istersen sen anlat dedi. Öylece o gün oradan geçen turistlere çalışmalarımızdan bahsettim. En azından İngilizce bilenlere. Bilmeyenleri Alman ve İtalyan arkadaşlarıma yönlendirdim. Bir tane de Türk gelir Türkçe anlatırım diye umuyordum ama gelmedi. Sağlık olsun. Televizyona çıktık dediğim gün de bugün. Yerel bir televizyon kanalı geldi. Bolca çekim yaptılar o gün. Kameramanla da biraz muhabbet ettim. Dedi ki sizin haber yarına hazır olur. Şu saatte izleyebilirsiniz. Cidden 24 saat geçmeden hazır olmuş. Direkt sonraki gün öğlen haberlerine çıktık. Bizim için de tatlı bir anıydı. News, come spesso capita su internet di trovare, è l'antidoto principale per poi far capire alle persone cosa è fake e cosa è real. La campagna Team-X fa parte di Idea S4S, progetto di cooperazione tra Italia e Germania in meteorologia, climatologia e discipline correlate. Burada bir kez de kendimiz manuel olarak ölçüm yapmamız gerekiyordu. Şöyle bir alet var, Meteo Tracker denen. Bu aletle dağın dibinden başlayıp zirveye kadar yürümemiz gerekiyor. Lan çok zordu. Zirveye yürümekte sorun yok, o kolaydı. Yolun yarısı falan direkt asfalt zaten. Ama ölçüm aleti çalışmadı bir türlü. 3 kişiyiz, bir telefondan bu cihaza bağlanmamız gerekiyor. Başta hiç bağlanamadık zaten. Yarım saat sürdü o. Sonra bağlandık ama yine sorun çıktı. So our Meteo trackers didn't work. We are supposed to run a bit so that it calibrates the location or something. And Eva has been running. We don't know if it worked. We'll see. Sağa sola koş Allah koş olmadı. Yes! Woo, woo, woo! Go go go! Yoldan geçen bir bisikletçiden rica ettik. Ja, aber das kann auch einfach in der Tasche sein. O denedi, yine olmadı.
aç kapa yaptık, olmadı. Yani zaten sorunun ne olduğunu anlamadığın her türlü alette aç kapa yapacaksın. Başka ne yapacaksın? Öyle aç kapa yapmaya, farklı telefonlarla denemeye ve koşmaya devam ettik. EFA'ya da teşekkürler bu arada. Koşuların çoğunu o yaptı. She's our running queen. Ya. One eternity later. Yes. Perfect. I'm not 100% sure, but it's now green. Yes. Normally, then there should like appear orange curve. No, but it's yeah. Okay. Alet sonunda çalıştı. Kalan yolu yürüyoruz. Ve Ritterhorn zirveye kadar çıkıyoruz. Zirvedeki bayrak gözüküyor. Zirvelerde de bazen bayrak oluyor, bazen haç oluyor. Türkiye'de hep Türk bayrağı oluyordu. Zirveye geldik. Dağın zirvesinde restoran var. Fiyatlara bakalım. Cappuccino 2.70. İstanbul'da daha pahalıdır bu arada. Espresso 1.70 dağın zirvesinde. Bugünlük de iş bitti. Dönüşe geçiyoruz. Bu arada şu göle de Lagonero diyorlar. Sanırım Karagöl demek. Türkiye'de de böyle ya, böyle her göle Karagöl ismi veriyorlar. Hayır yani göl kara da değil zaten, göl mavi. Şurada şu arkada gözüken nerede ha? Şurada arkada gözüken karlı olan da Marmolada'ymış. Bölgenin en yüksek dağı. Şurası da Secera. Ben oraya gitmiştim bir kez. Gezinin İtalya kısmının sonlarına geldik artık. Buraya veda etmeden önceki son akşam yine başta bindiğimiz mini trenle kasabaya gidip son bir İtalyan pizzası yiyoruz. Sabahına da artık aynı geldiğimiz yoldan şehre dönüyoruz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki durağımız Avusturya Alpleri olacak. Onun da videosu yakında gelecek. Takipte kalın. Hoşça kalın.